Merhabalar, Yelizce Tarifler Yemek kanalıma ve yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, lezzeti şahane, basit açmalar hazırlayacağız. Hemen malzeme hazırlığına geçiyorum. Keyifli izlemeler diliyorum. 3 yemek kaşığı şekerimizi yoğurma kabımıza aldık. 1 paket kuru mayamızı aldık. Üzerine 1 su bardağı ılık sütümüzü aldık. 1 su bardağı ılık suyumuzu da ekliyoruz. Güzel bir şekilde mayanın aktifleşmesi için karıştırıyoruz. Mayanın erimesi için karıştırıyoruz. Mayayı eritme işlemini yapmanın mantığı hamurumuzun daha hızlı mayalanmasını sağlamak arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağımızı da ekledikten sonra 1 adet yumurtamızın akını hamurun içerisine, sarısını üstüne ayırıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Açmamızda kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Unumuzun bir kısmını ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekledikten sonra hamurumu spatula ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. Toplamda 4,5-5 su bardağı un kullandım ama bu tamamen kullanmış olacağınız unun markasına ve kıvamına göre miktarı azaltıp veya çoğaltacaktır. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ben toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler de bu noktaya lütfen dikkat edin. Unun hepsini birden eklemeyin. Belki de 3 su bardağı, 3,5-4 su bardağı un kullanmanız gerekecek. O yüzden dikkatli bir şekilde unumuzu ekleyelim. Unumun kalan kısmını da hamuruma ekledikten sonra artık spatulamı içerisinden çıkaracağım ve tezgahıma alarak tezgahta yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurabilmek için, kolay bir şekilde yoğurabilmek istiyorsanız eğer ya tezgaha alın ya da daha büyük bir kasede, leğende yoğurma işlemine devam edin. Spatulamı alıyorum ve güzel bir şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Bir kenarda 50 gram kadar tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı da erkenden oda ısısında ayarlamamız gerekiyor. Yoksa hamurumuza yedirmemiz çok zor olacaktır. Tezgahta güzel bir şekilde hamuruma kıvam veriyorum. Elime yapıştıkça unluyorum ama sert bir hamur olmayacak arkadaşlar. Hamurun kıvamını size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Yoğurma kabıma aldım ve sadece 10 dakika dinlendirdim arkadaşlar. 10 dakikalık bir mayalanma işleminden sonra artık üzerine tereyağımızı ekleyeceğiz. Tereyağımızı hamurumuza yedireceğiz. Gördüğünüz gibi tereyağımız oda ısısında olduğu zaman hamura yedirmesi gerçekten çok daha kolay. Elinizi, bileğinizi yormayacaktır. Artık tereyağıyla hamuru özleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel hamurumuzu yedirirsek açmalarımızdan alacağımız sonuç da o kadar güzel olacaktır. Eğer buraya kadar geldiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve sosyal medyalarınızda, WhatsApp gruplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu kasemize alıyoruz ve üzerine bez örterek mayalanması için bir kenarda 30-40 dakika bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi hamurlar elde ettik. Artık şekil verme işlemine geçiş yapabiliriz. Bu hamurla farklı farklı tariflerde hazırlayabilirsiniz arkadaşlarım. İlk olarak hamurumu 2 eşit parçaya böldüm. Toplamda 15 adet beze hazırladım. Sizler isterseniz daha küçük bezeler oluşturup 2 tepsi açmalar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Veya 2 ayrı tepside pişirebilirsiniz. Sıkıştırmak istemezseniz. Çünkü bir tepsi dolusu açmamız oldu. 15 adet beze hazırladım. Her bir bezeyi birbiriyle eşit büyüklükte olması için birbirinden parçalar kopardım, ayarladım bu şekilde. Artık şekil verme işlemine geçiş yapıyor olacağız. Un serptiğim tepsime bezelerimi alıyorum ve şekil verme işlemine geçiş yapıyorum. Ve nerelerden mutfağıma misafir olduğunuzu sormak istiyorum.
hangi ülkelerden, hangi şehirlerden kanalıma geldiniz ve izliyorsunuz, bana destek oluyorsunuz. Şimdiden destek olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Her bir bezeyi un serptiğim tezgaha alıyorum ve elimle gördüğünüz gibi açıyorum. Ve şekil verme aparatımla güzel bir şekilde bastırarak şekil veriyorum. Eğer sizde bu aparat yoksa arkadaşlarım, bıçak yardımıyla da şeritler halinde kesikler atabilirsiniz. Ortasına kaşarı koyduktan sonra rulo yapıyorum. Ve bu şekilde açmalarımı hazırlıyorum. İsterseniz elinizle değil, merdane ile de, oklavayla da birazcık büyütebilirsiniz. Çok fazla büyütmenizi tavsiye etmem. Pasta tabağı kadar büyütmeniz yeterli olacaktır. Hatta daha küçük bile yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenarlarına elimle şekil veriyorum ve aparatımızla bastırarak şeklimizi tamamlıyorum. Kesmediğimiz kısma kaşar peynirini koyduktan sonra rulo yapıyorum ve uçlarını birleştiriyorum. Bir araya getiriyorum. Hamuru birbirine yapıştırmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün hamurumuz bitene kadar işlemi yapmaya devam ediyoruz. Aparatla kesik yaptıktan sonra ters çeviriyorum ki şekil daha güzel ortaya çıksın. Yine aynı işlemi yapıp bir tepsi açmalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz ve pişirme aşamasına geçiş yapıyoruz. Tepsi mayası da yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bir 10-15 dakika falan bekletmek yeterli olacaktır ama şekil verme işlemi biraz uzun sürüyor. Eğer hava sıcaksa mayalanma işlemi de çok hızlı oluyor. O yüzden çok fazla bekletmenizi tavsiye etmem. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütü ekledim ve güzel bir şekilde çırptım. Neden fazla bekletmemeniz gerektiğini de yumurta sürme işleminden sonra anlayacaksınız. Fırça darbeleriyle açmalarımın büyüklüğü küçüldü arkadaşlar. Tepsi mayası yapmıştık hatırlarsanız. Çok fazla bekletmeye gerek olmadığını bu yüzden söylüyorum. Çünkü açmalarımız birazcık söndü. Her yerine yumurta sarısını nazik bir şekilde sürün. Eğer fazla tepsi mayası yaparsanız ki açmalarınız sönmesin. Sonuç olarak çok güzel kabardılar mı? Evet, çok güzel kabardılar. Çok güzel piştiler ama birazcık burada böyle sönmeleri beni biraz üzdü. Güzel bir şekilde yumurta sarılarımızı da sürdükten sonra önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Yumurta sürme işlemimiz de bitti. Artık fırına sürüyoruz ve fırından çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi açmalarımız çok güzel bir şekilde mayalandılar. Kızardılar. Şekillerinde bozulma olmadı. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenmeyi, destek amaçlı yorum yapmayı unutmayın. Hemen doku testimizi de yapalım. Nasıl güzel piştiğini, nasıl yumuşacık olduğunu şöyle bir göstereyim size. Pamuk gibi oldular. Çok güzel piştiler, kabardılar. Yumuşacık oldular. Umarım beğenirsiniz. Umarım bir şans verirsiniz ve yorumlarda nasıl bulduğunuzu yazarsınız. Denemek isteyen arkadaşlarıma da yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki tarifte görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.